Amazon Prime'da ilk kez 2019'da yayınlanmaya başlayan The Boys, 3 Haziran 2022'de tekrardan izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken en son neler olduğunu kısaca hatırlayalım. Birinci sezon sonunda Deep, Starlight'a kötü davrandığı için süper kahramanların oluşturduğu Seven takımından atılmıştı. Starlight, Vogue tarafından yakalanan Kimiko'yu kurtardığı sırada da A-Train'e yakalanmıştı ve aralarına bir arbede çıkmıştı. Ancak A-Train sürekli whey bileşeni alarak doping yaptığından dolayı fenalaşmıştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Butcher ise eşi Becca'nın yerini öğrenmek için Madeline Stillwell'in evine gittiğinde Homelander ile karşılaşmıştı. Homelander, Becca'nın ve oğlu Ryan'ın yerini Vogue'da çalışan bilim insanı Vogelbaum'dan öğrendiğini söylemişti. Ve böyle bir şeyi ondan gizlediği için de Madeline'in hayatına son vermişti. Bunun ardından Butcher'ın kurduğu tuzak yüzünden büyük bir patlama gerçekleşmişti. Butcher ayıldığında ise kendini Homelander'ın sayesinde geldiği Becca'nın evinde bulmuştu ve en sonunda Becca ile de karşılaşmıştı. Peki ikinci sezon devamında neler oldu? Homelander, Translucent'ın cenaze töreninde Translucent'ın süper kötüler tarafından hayatına son verildiğini, onun intikamını alacağına dair ulusa karşı bir konuşma yapar. Diğer yandan Sandusky'de olan Deep, Homelander'ın konuşmasını izlerken Translucent ile olan bir fotoğrafta onu kestiklerini görünce öfkelenir ve bir su parkında olay çıkarır. Gözaltına alındığında ise kefaletini Eagle the Archer adına başka bir süper kahraman öder. Ve Deep'i evine götürerek kolektif kilisesine bağlı Carol adındaki bir terapistle tanıştırır. The Boys ekibi ise her yerde arandıkları için Clarkson bulvarında saklanıyordur. Huey gizli bir şekilde Starlight ile buluşarak ona Vogue'da çalışan Gecko adına bir süper insanı takip etmesini söyler. Homelander, Madeline'in boş ofisinde dolaşırken Ashley yanına gelip Madeline'in eski işini almasına yardım ettiği için teşekkür eder. Diğer yandan Starlight, Gecko'nun izini bulur ve ona whey bileşenini bulması için şantaj yapar. Frenchie'nin arkadaşlarından biri de Clarkson bulvarına yaralı bir şekilde gelip süper kötülerden birinin saldırısına uğradığını söyler. Frenchie, Huey, Marvin ve Kimiko olayın yaşandığı yere giderler. Kamera görüntülerini izlediklerinde ise bu süper kötüyü CIA'nin müdür yardımcısı Susan Rayner'a anlatırlar. Ancak Susan birdenbire infilak eder ve yaşamını yitirir. İşler çığırından çıkınca Frenchie'nin araması üzerine Butcher gelir. O sırada da Seven takımına Stormfront adında yeni bir süper kahraman katılır. Oh, totally. They just wanted me to meet you. Who? Oh, the boys on 82. I'm the new girl. Stormfront'u dünyaya tanıttıkları bir basın gününde Maeve acil bir durum olduğunu söyleyip oradan ayrılır ve hastaneye kaldırılan eski kız arkadaşı Elena'nın ziyaretine gelir. CIA'nin eski başkan yardımcısı ve The Boys ekibinin de kurucusu Grace Mallory, Susan Rayner'ın cenaze törenine gittiğinde Butcher'la karşılaşır. Butcher, Susan Rayner'ı kimin öldürdüğünü bulacağını ve süper kötüyü bulduklarında bunu yapan kişiye de yaklaşmış olacaklarını söyleyerek Grace ile bir anlaşmaya varır. Starlight ve Stormfront röportaj verdikleri sırada Starlight'a gizli görevde olan A-Train sorulur sorulmaz komada olan A-Train birden çıka gelir. The Boys ekibinin yanına dönen Butcher, Grace ile süper kötüye karşılık CIA'nin sicillerini temizleyeceği bir anlaşma yaptığından bahseder. Diğer yandan Gecko, Starlight'ın ondan istediği ve bileşenini getirir. Becca'nın ve oğlu Ryan'ın kaldığı yere öğrenen Homelander sürekli onları ziyarete gider. The Boys ekibi süper kötüyü bulmak için bir oyuncak mağazasına giderler. Ancak burada Kimiko erkek kardeşini görür. Butcher, Kimiko'nun kardeşini vurmak istediğinde ise aralarına bir arbede çıkar ve Kimiko ile kardeşi oradan kaçar. Ancak uzun aramalar sonucu iki kardeşi bulurlar. Starlight'ın elinde V bileşenini gören A-Train, Homelander'a her şeyi anlatacağını söyleyince Starlight'a eski kız arkadaşı Pop Clove'ı öldürdüğünü herkese anlatmakla tehdit eder. I'm gonna take you down right with me. And then we'll both be dead. Go ahead. Fucking try it. I don't give a shit.
Butcher süper kötü olarak adlandırılan Kimiko'nun kardeşini Grace'e teslim etmek için The Boys ekibiyle okyanusa yelken açar. Diğer yandan Starlight'ın sayesinde süper kahramanların güçlerinin doğuştan gelmediği, ailelerin para karşılığında çocuklarına daha bebekken V bileşeni enjekte ederek süper insanlara dönüştürdükleri haberi yayılmaya başlar. The Boys ekibi CIA'nin sığınağına girmeyi başarır ancak arkalarından Seven takımı da gelir. Tünellerden geçerlerken Homelander ile karşılaştıklarında Kimiko'nun kardeşi Homelander'ı etkisiz hale getirdikten sonra kaçınca yolu Stormfront ile kesişir ve bu şekilde hayatını kaybeder. Her şey sona erdiğinde Vogt'un CEO'su Stan Edgar bir basın açıklaması yaparak V bileşeninden haberi olmadığını söyleyerek suçu Madeline Stillwell'in üzerine atar ve Stormfront'u günün kurtarıcısı olarak ilan eder. Olanlardan sonra Butcher Grace ile buluşur. Grace Butcher'a Susan'ın olayını çözmesi için 1970'lerde ikinci sınıf bir süper insan olan Liberty'yi bulmasını ister. Ardından da Becca'nın yerini öğrendiğini, Vaught'a ait ağır güvenlikli bir tesiste kaldığını söyler. Butcher Becca'yı kurtarmaya gideceği için Marvin'dan Liberty'yi bulmasını ister. A-Train ise koridorda Shockwave'i görür. Neler olduğunu sormak için soluğu Ashley'nin odasında aldığında ise Homelander gelip eskisi kadar iyi koşamadığı için artık Seven'ın bir parçası olamayacağını dile getirir. Diğer yandan Butcher gizlice tesise girerek Becca'yı bulur ve bir kaçış planı hazırlar. Becca, Butcher'ın oğlu Ryan'ın güçleri olduğu için asla onu kabul etmeyeceğini bildiğinden onunla gelmeyeceğini söyler ve Butcher'ın oradan ayrılmasını ister. Starlight, Hughie ve Marvin Liberty'nin evine giderler ancak kapıyı Valerie Hunter adında bir kadın açar. Geçmişte olanları anlatan Hunter, kendisi 11 yaşındayken abisinin suçsuz olduğu halde Liberty tarafından hayatına son verildiğini anlatır. Hughie 1979'dan beri Liberty'yi hiç kimsenin görmediğini dile getirince Bayan Hunter Stormfront'un fotoğrafının yer aldığı bir gazeteyi göstererek Liberty'nin o olduğunu söyler. Maeve ise Homelander'ın kız arkadaşıyla ikisini rahat bırakmayacağını bildiğinden dipten yardım ister. Bütün Seven takımı film çekmek için setteyken Starlight Stormfront'un neler sakladığını bulmak için gizlice onun karavanına girer ve Stormfront'un e-postasında Stan Edgar'dan gelen bir akıl hastanesinden bahsedilen mailleri görür. Starlight mailde yazanları hiç vakit kaybetmeden The Boys'a anlatınca doğrudan akıl hastanesini araştırmak için yola koyulurlar. O sırada Deep, Maeve'nin karavanına gelip Homelander'ın kurtarmadığı, düşen bir uçağın kazak kalıntılarında bulduğu bir kamerayı verir. Deep, A-Train ile karşılaşınca ona Seven'dan atıldığı için kolektif kilisesine katılması teklifinde bulunur. A-Train de bu teklifi kabul eder. The Boys ise akıl hastanesine girmeyi başarır ancak Stormfront'un da oraya geldiğini gördüklerinde oldukça şaşırırlar. Frenchie, Kimiko ve Marvin güvenlik odasına girdiklerinde kamera görüntülerinden Frenchie'nin eskiden tanıdığı Lamplighter'ın yanı sıra Vaught'un birçok yetişkin insana V bileşeni enjekte ederek deney yaptıklarını görürler. Frenchie, Marvin ve Kimiko tam hastaneden çıkmaya çalıştıkları sırada Lamplighter ile karşılaşırlar. Lamplighter, Frenchie'yi tanımasının ardından da aralarında bir arbede çıkar ve yanlışlıkla insanları imha etme güçleri olan Cindy adında bir kızın hücresinin kapısını açarlar. Cindy güçlerini kullanarak diğer süper insanların da serbest kalmasını sağlar ve şehrin yolunu tutar. Marvin, Kimiko ve Frenchie ise Lamplighter'ı da alıp oradan kaçarlar. Maeve'in kız arkadaşı Elena ise tesadüfen bir çekmecenin içinde Deep'in Maeve'e vermiş olduğu kamerayı görür ve içindeki görüntülerin Homelander ve Maeve'in düşen uçaktaki insanları kurtarmadıkları anlara ait olduğunu anlayınca Maeve karşı hayal kırıklığı hisseder. Stormfront akıl hastanesindeki süper insanları kontrol etmeye gittiği için sürekli ortadan kaybolduğunu fark eden Homelander, bunun nedenini sormak için Stormfront'un yanına gider. Stormfront ise 1919 yılında Berlin'de doğduğunu, Vought şirketinin kurucusu Frederick Vaught'la evlendiğini ve ona ilk başarılı V bileşeninin enjekte ettiğini, hayatına dair bütün gerçekleri Homelander'a anlatır. I was born in 1919 in Berlin. Frederick Vaught. He gave me the first successful V injection.
Grace ve The Boys ekibi Lamplighter'ı Vought ve akıl hastanesi hakkında bildiklerini mahkemede anlatması için Vought'a karşı dava açan kongre üyesi Newman ile tanıştırırlar. Diğer yandan Starlight annesiyle bir kafede buluştuğu sırada Black Noir'in saldırısına uğrar. Başına aldığı bir darbe sonucu bayılan Starlight, uyandığında ise kendini güçlerini kullanamadığı özel bir odanın içinde bulur. Butcher ve diğerleri Vought hakkında daha çok bilgi toplamak için farklı yerlere gittiklerinden Lamplighter'a göz kulak olma görevi de Hughie'ye düşer. Televizyon seyrederlerken birden haberlerde Homelander ve Stormfront'un Starlight'ın bir hain olduğuna dair yaptıkları açıklamayı görürler. Hughie, Starlight'ı kurtarmak için Lamplighter ile Voughta gider. Mav'in kız arkadaşı Elena ise kamerada gördüğü görüntüleri bir türlü unutamadığı için Mav'den ayrılır. O sırada Butcher bir zamanlar Vough'ta çalışan emekli bilim insanı Jonah Vogelbaum'dan mahkemede tanıklık etmesini ister. Hughie ve Lamplighter ise Vought şirketine girmenin bir yolunu bulurlar. Seven takımının heykelinin bulunduğu yere geldiklerinde Lamplighter bir zamanlar Seven'ın üyesiyken onun da heykelinin yer aldığını fakat takımdan ayrıldıktan sonra heykelini de kaldırdıklarını görünce hayal kırıklığı yaşar ve kendi hayatına son verir. Bu sayede yangın alarmı çalışmaya başlayınca Starlight bulunduğu hücrenin lamba ışığından güç alarak oradan çıkmayı başarır ve annesini ararken yine Black Noir'in saldırısına uğrar. Ancak Mav'in yardımı sayesinde ondan kurtulur. Hughie ise Starlight'ın annesini kurtardıktan sonra Starlight'la koridorda karşılaşır ve Vough'tan ayrılırlar. Mahkeme günü Vogelbaum tam tanıklık yapacağı sırada kendisi de dahil birdenbire salondaki herkes birer birer infilak etmeye başlar. Mahkemeyi televizyondan takip eden The Boys ise gördükleri karşısında hayrete düşer. What the fuck do we do now? Deep ve A-Train'in bağlı olduğu kolektif kilisesinin başkanı Alistair, Stan Edgar'la görüşüp A-Train ya da Deep'in tekrardan Vough'ta geri dönmesi için konuşur. Ancak Stan, Stormfront'un ırkçı görüşleri yüzünden A-Train'i kabul edemeyeceğini, ayrıca iki kişiyi Seven'a tekrardan geri getirmenin zayıflık belirtisi olarak görüleceği için sadece Deep'in dönmesini kabul edebileceğine dair Alistair ile bir anlaşma yapar. Fakat bütün konuşulanları A-Train duyar. Diğer yandan Becca tesisten kaçıp Butcher'ın yanına gelip Homelander'ın Ryan'ı götürdüğünü anlatır. A-Train ise Starlight ve Hughie'ye Stormfront'un Vough'tan gitmesini istediği için onun geçmişinin yer aldığı bir dosya verir. Butcher ise Edgar ile görüşüp Ryan'ın yerini öğrenir. Butcher, Becca'ya Ryan'ın yerini bulduğunu söyleyince Ryan'ı kurtarmak için tüm ekip hazırlık yapmaya başlar. Starlight ve Hughie, Stormfront'un dosyasını haber kanallarına gönderirler. The Boys hemen harekete geçip Ryan'ı kurtarırlar. Ancak Stormfront'un saldırısına uğrarlar. Ryan annesini Stormfront'tan kurtarmak için güçlerini kullanır ve onun yaşamına son verir. Ancak annesi Becca da ağır yaralanır ve Butcher'a Ryan'ı korumasını söyledikten sonra hayatını kaybeder. Tam o sırada Homelander gelir ve Ryan'ı almak isteyince Maeve, Homelander'a uçakta yaşananların görüntüsünü basına sızdıracağını, bu şekilde herkesin ondan nefret etmeye başlayacağını söyleyince Homelander de Ryan'ı almaktan vazgeçer. Tüm olaylar bittikten sonra Stan Edgar düzenlediği bir basın toplantısında bütün bu olanların arkasında Stormfront'un olduğunu söyler. Homelander da Starlight'ı haksız yere suçladığını, onun yeniden Seven'da görmekten mutluluk duyacağını dile getirir. Diğer yandan Alistair, A-Train'in Stormfront artık olmadığı için Seven'a dönebileceğini söyleyince Deep buna sinirlenir ve kolektif kilisesinden ayrılır. Butcher Ryan'ı korumak için Grace'e verir. Grace ise The Boys dahil Butcher'a açılan davaların düşürüldüğünü, artık özgür bir adam olduğunu, Beyaz Saray'ın süper kahraman ilişkileri dairesi açtığını, kongre üyesi Victoria Newman'ın öncülük ettiğini ve isterse ona katılabileceğini Butcher'a söyler. Marvin ise ailesinin yanına gider. Kimiko ve French de saklandıkları yerden ayrılıp kendi yollarını çizerler. Kolektif Kilisesi Başkanı Alistair, Newman'ı arayıp birçok süper kahramanı bitirmeye yetecek bilgiye sahip olduğunu, vergi muafiyet sürecini hızlandırdığı takdirde yardım edebileceğini söylediği sırada birden infilak eder. Hemen ardından da pencerenin yanında Newman görünür.
Bu da demek oluyor ki Susan dahil mahkemedeki insanların birdenbire infilak etmesinin sebebi Newman'ın ta kendisiymiş. Daha sonra da Huey, Newman'a gidip Vogt ile doğru bir şekilde mücadele etmek istediğini söyleyip Newman'ın yanında çalışmaya başlar. 3 Haziran'da 3. sezonuyla tekrardan karşımıza çıkacak olan diziye Jensen Ackles Soldier Boy karakteriyle dahil olmasıyla olayların seyri nasıl değişecek acaba? Siz de takip ettiğiniz ve en son nerede kaldığını unuttuğunuz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.